2013 yılında gerçekleşen Elisa Lam'ın esrarengiz ölümü tüm dünya çapında milyonların ilgisini çekmiş ve çeşitli belgesellere konu olmuş bir olaydı. Genç kadının cesedinin bir su tankı içerisinde bulunmasının üzerinden uzun bir zaman geçse de olayı en ilgi çekici kılan detaylara ve gerçekçi olması en muhtemel teorilere gelin hep birlikte yakından bakalım. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Elisa Lam cinayetinin sır perdesi birçok kez aralanmaya çalışsa da 2013 yılında gerçekleşen olay hakkında kimse bir açıklama getirememiş, kadının asansörde sergilediği bu garip davranışlar hiçbir şekilde anlaşılamamıştı. Olay yakın bir zamanda gerçekleşmesine rağmen günümüz teknolojisi bile bu cinayeti çözemedi ve bu yüzden de Elisa Lam'ın hikayesi büyük bir ilgi gördü. Her şey suyun tadının garipleşmesiyle başlıyor. Tüm bu olaylar 26 Ocak 2013 yılında başlıyor. Kanadalı bir turist olarak Los Angeles'ı ziyarete gelen Elisa Lam, şehrin en işlek caddesinde bulunan Cecil Otel'de konaklıyor. Elisa en son 1 Şubat tarihinde görülmüştü ve yaklaşık bir hafta sonra otelde kalan diğer misafirler suyun tadının kötü geldiğini, basıncın da bir hayli düşük olduğu konusunda otel yönetimine şikayette bulundu. Durumu çözmek isteyen yetkililer çareyi su tankını kontrol etmekte aradı ve yaklaşık 1,5 metre genişliğinde ve 2,5 metre yüksekliğinde olan su tankını açtıklarında korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Su tankının içerisinde çıplak bir ceset yüzüyordu ve kısa süre sonra cesedin otelde konaklayan 21 yaşındaki Elisa Lam'a ait olduğu ortaya çıktı. Cesedin bulunmasının hemen ardından elbette geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İlk incelenen şey Cecil Otel'in kamera kayıtları oldu. Elisa Lam'a ait son görüntüler bir asansörde bulunan bir güvenlik kamerasına takılmış ve Elisa'nın asansör içerisinde sergilediği garip davranışlar yüzünden bu görüntüler dünya çapında milyonlarca kez izlenmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda ilginç bir detay ortaya çıkıyor. Elisa Lam otele ilk giriş yaptığı zaman ortak kullanım alanına sahip bir odada kalmayı tercih etmiş, ardından da oda arkadaşının garip davranışları yüzünden kişisel bir odaya geçiş yapmıştı. Yetkililer Elisa'nın asansörde sergilediği garip davranışlar için alkolün ya da halüsinasyon görmesini sağlayacak bazı uyuşturucu maddelerin etkisi altındaydı dese de otopside yapılan testlerde Elisa'nın kanında yabancı bir maddeye rastlanmıyor. Durum böyle olunca Elisa'nın cinayete kurban gittiği düşünülüyor. Ancak yine otopsi raporunda vücudun hiçbir yerinde travma izine rastlanmadığı, yara izi bile olmadığı söyleniyor. Bu arada genç kadının geçmişi hakkında biraz araştırma yapılıyor, Elisa'nın bipolar bozukluk hastalığına sahip olduğu ortaya çıkıyor. Her çözülemeyen vakada olduğu gibi Elisa'nın da intihar ettiği düşünülüyor. Geriye sadece bir seçenek kalıyor: intihar. Çoğu kişi de zaten aynı şeyi düşünüyor. Yani Elisa'nın ardında hiçbir not bırakmadan intihar ettiğini. Belki bu videoyu izlerken sizler de öyle düşünüyor olabilirsiniz. Ama birazdan sayacağım nedenlerden sonra kadının intihar etmesinin pek olası mümkün olmadığını göreceksiniz. Öncelikle Elisa'nın çatı katında bulunan su tankına erişmesini sağlayabilecek 2 yol bulunmakta. Bunlardan ilki odanın camından çıkarak ulaşacağı yargın merdiveni ve diğeri de anahtarsız açılmayan, çalıştığında alarm öttüğü için çatıya açılan kapı. İntihar etmek için bu kadar zahmete girecek olmanın yanı sıra Elisa camdan yangın merdivenine çıkmaya çalışsa da ya dışarıdan biri mutlaka görür ya kapının alarmları öttüğünde otel yönetimi bundan haberi olurdu. Hadi Elisa bir şekilde çatıya ulaşabildi diyelim. İlk önce 10 kilo ağırlığındaki tank kapağını açıp kaldırması, tankı atladıktan sonra da mucizevi bir şekilde o kapağı geri kapatması gerekiyordu. Polis olayı kesin olarak cinayet ya da intihar olarak nitelendiremiyor ve ölüm raporuna kazara boğularak ölmek yazıyor. Ancak tüm bu koşulları göz önünde bulundurduğumuzda Elisa'nın intihar etme olasılığı gerçekten çok düşük. Elisa davası hiçbir zaman çözülemiyor. Ancak ortaya birbirinden ilginç ve tüyler ürpertici teoriler anlatılıyor. İlk teoride Elisa'nın doğaüstü varlıklar tarafından öldürülmüş olmasıdır. Elisa'nın asansörde çekilen görüntülere baktığımız zaman akla gelen ilk şey burada kiminle konuşuyor olabileceği tarzında şeyler oluyor. Çünkü kamerada Elisa'dan başka kimse yok. Kız belli ki birinden ya da bir şeyden baya bir ürkmüş, kaçmaya çalışmakta. Buna göre böyle çözülemeyen şeyleri çözmüş gibi görünmenin en basit yolu olayı doğrudan doğaüstü varlıkları bağlamak. Kız görünmez birisiyle mi görüşüyor, kesin hayalettir gibisinden bir yorum direkt olarak kaçmaktır. Hatta işi daha ileri bir boyuta taşıyanlar da var. Aslında 1984-85 yıllarında Cecil Otel'de konaklayan Richard Ramirez adında bir seri katil tam 13 kişiyi öldürüyor ve yakalandıktan sonra idam cezasına çarptırılıyor. Şehir efsanelerini çok seven insanlar Elisa'yı Richard'ın hayaletlerinin öldürdüğünü düşünüyor.
İşin saçma yanı Richard Ramirez'in hiçbir zaman için Cecil Otel'e gitmemesi. Doğaüstü varlıklar teorisinde ortaya çıkan diğer bir unsur da videonun bazı saniyeleri arasında görebileceğiniz Elisa'nın ellerine garip bir şeyler olması. Fakat aslına bakıldığı zaman videoda yapılan el hareketleri ve eline olan şeyler her insanın yapabileceği şeylerden farklı bir şey değil. Geriye genç kadının asansördeki garip hareketlerini açıklamak kalıyor. Videonun başında belirttiğimiz gibi Elisa'nın bipolar bozukluk sorunuyla ulaştığını belirtmiştik. Popüler kültürde bipolar bozukluk sanki herkesin sahip olduğu havalı bir rahatsızlık gibi görünse de iş gerçekten çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor ve ilaçlarınızı almazsanız hiç olmadığınız başka birilerine dönüşebiliyorsunuz. Yapılan otopside Elisa'nın kanında olması gerekenden az oranda ilaca rastlanıyor ve kız kardeşinin de verdiği ifadeye göre Elisa'nın atakları son dönemlerde iyice artmaya başlamıştır. İkinci teori ise ölümcül asansör oyununa dahil oluşu. Çocukları ölümcül o sonuçlara sürükleyen Mavi Balina oyununu çoğumuz duymuşuzdur. Sadece çocuklara değil yetişkinlere de hedef alan bu tarz oyunlar bulunuyor ve orijinal olarak Güney Kore'de şekillenen bu oyunun Elisa'nın da oynamış olabileceği düşünülüyor. Oyun, insanları diğer boyuta geçeceğini ikna ederek ölüme sürüklemekten başka hiçbir şey yapmıyor. Bu oyun oynamak isteyen kişilerden ilk önce yalnız başlarına en az 10 kata sahip bir binada asansörlere binmeleri isteniyor. Oyun oynayan kişi ilk önce 4. kat, ardından 2, 6'nın 10, 5'in düğmelerine basması bekleniyor. Bu sırada hiçbir kattan inmemesi gerekiyor. 5. kata ulaştıktan sonra görünmeyen bir kadının asansöre bineceği ancak kadına hiçbir şekilde bakılmaması ve konuşulmaması gerektiği söyleniyor. En sonunda oyunculardan 1. katın düğmesine basması isteniyor ve asansör aşağı doğru inmeye başlarsa bu oyunun işe yaramadığını gösterdiği için oyuncunun asansörden hemen çıkması ve ardına bakmadan oteli terk etmesi isteniyor. Eğer asansör 10. kata çıkarsa da görev tamamlanmış ve oyuncu başka bir boyuta geçmiş demek oluyor. İşin garip tarafı 1. katın düğmesine basılan asansörün yukarı doğru çıkmasını beklemek. Şimdi bu oyunu yazan kişinin amacının hem asansörde bozmak hem de insanları öldürmeye çalışmak olduğu gayet açık. Ancak psikolojik olarak kendisini iyi hissetmeyen birisi de bu tarz oyunlara bu şekilde kanabileceği bir gerçek. Fakat bu teoride hiçbir şey kanıtlamadığı için tamamen içi boş teoriler arasına katılmakta. Üçüncü ortaya atılan teori ise Elisa'nın gizli bir tüberküloz testine tabi tutulması. Ortaya atılan bazı iddialara göre Elisa'nın öldüğü veya öldürüldüğü dönemde Los Angeles'taki bazı bölgelerinde tüberküloz hastalığı tavan yapmıştı ve bazı klinikler bu hastalık için gizli laboratuvar deneyleri yürütüyordu. Söylenenlere göre Elisa da bu deneyin bir parçasıydı ve işin ilginç tarafı tüberküloz testi için üretilen testin adını da Lam Elisa koymuşlardı. Elisa Lam ile test adının bu kadar benzer olması gerçekten de şaşırtıcı ve bazı insanlar genç kadının gereğinden fazla şey öğrendiğini ve bu yüzden öldürüldüğünü söylemekte. Ortaya atılan en güçlü teoriler bunlar. Elisa'ya neler olabileceğine dair herkesin bir fikri var. Fakat gerçekte kanıtlanan aslında hiçbir şey yok. Bu teoriler arasında doğru olabileceğine en inandığımız teori sanırım gizli tüberküloz deneyi olacaktır. Bir şekilde yüksek mercilerle bağlantısı olan insanlar herhangi bir şeylerin ters gittiği zaman elbette bunu halkla paylaşmak istemezler. Belki de Elisa deneyler hakkında çok fazla şey bildiği için öldürüldü ve kızın cinayetten tamamen bağımsız, doğrudan bipolar bozukluk ile bağlantılı olan asansör kayıtları olayın örtülmesi için insanlara "bakın bu kız hayaletlerle konuşuyor" dedirtilmesi için yayınlandı. Asansör kayıtları ortaya çıkmasaydı herkes bu olayın bir cinayet olduğuna emin olacaktı ve oklar bu testleri yürüten kliniğe bir şekilde doğrultulabilirdi. Ancak bir türlü anlam verilemeyen bu görüntüler olayı cinayetten uzaklaştırılarak bir bilim kurgu filmi haline getirdi. Elisa Lam olayı günümüzde hala kesinlikle kanıtlanamamış bir olay olarak hikayesini devam ettirmekte. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.